Nepal'de son günlerimde gitmediğim yerlere bir gideyim artık. Burada da biliyorsunuz Hindistan'daki Varanasi şehrindeki gibi ölü yakma ritüellerinin olduğu bir tane tapınak var. Şu an oraya gidiyorum. Bir bakayım Varanasi'den farkı ne? Ne gibi ritüeller yapıyor? Sıkılmaya başladım. Çünkü bir ayımın dolmasına tam 2 gün var arkadaşlar. Açıkçası Everest'ten geldikten sonra ne yaptın derseniz hiçbir şey yapmadım. Gezdim, yedim, içtim, yattım, uyudum. Şimdi gezelim, bakalım ne var ne yok, neler bizleri bekliyor. Ben sevdim Nepal'i ama uzun süre kalmak isterseniz buraya dinlenmek için gelirsiniz. Benim gibi aktif dinlenmeyi seven arkadaşlarım için değil burası. Hadi bakalım gidelim şu tapınağa, bizleri neler bekliyor. Şu an Pasipatuna Tapınağı'nın olduğu yerdeyim. Burayı bir gezelim. Burada neler varmış? Bir araştıralım. Bir çıkarız dedim. Ölü yakma törenini izleriz. Şöyle sizlere bir sokağı göstermek istiyorum açıkçası. Ne var ne yok. Sizleri bizleri neler bekliyor. Sonrasında zaten ne yapacağımıza karar veririz beraber. Pashupatinath Tapınağı'na hoş geldiniz. Tüm canlıların efendisi anlamına geliyor. Hatırlarsınız Hindistan'daki Varanasi'de ölü yakma ritüellerini orayı çekmiştim. Bu da Nepal'deki ayağı diyebiliriz. Yani bu tarz olan ritüellerin gerçekleştiği en önemli tapınaklardan bir tanesindeyiz. Bak bakalım açabilecek mi? Biz sana yardım edelim mi bebeğim? Açayım mı ben sana orayı? Allah'ım açmaya çalışıyor yavrum benim. Hadi bakalım açabileceğim mi? Bro, I know. I want only take... I know this, I know bro. I want take a video, you know? Gel. Ne diş açıyorsun? Ne diş açıyorsun bana? Bana... Namaste. Ben orada maymunun açıp açamayacağını bekliyorum, böyle açacak mı diye video çekerken adam geldi açtı ya lan. Ben bilmiyorum açmayı. Allah'ım ya. Buradaki maymunlar da biraz daha böyle bir edepli, biraz daha böyle bir tatlışlar. Değil mi yavrucuğum? Çocuğunla mı geziyorsun sen? Çocuğuna da ver lan. Gezelim bakalım bir tapınağın sağına soluna gidelim.
एक दो तीन कोने में What do you want? You come here, what do you want? Şimdi bu arkamda gördüğünüz kapının Hindistan ve buradaki farkı, buradan içeriye cenazeniz yoksa ve Hindu değilseniz buradan içeriye giriş yapamıyorsunuz. Tribün gibi bir şey var. Oraya geçmeniz gerekiyor. Buranın tam karşısında. Oraya geçeceğiz. Şimdi oradan çekeceğim videoları. Burada gördüğünüz gibi içeride sadece cenazesi olan ve içeri giren insanları göstereyim. Sadece Hindular ve cenaze ritüeli için gelmiş olan kişiler. Hadi bakalım şimdi geçelim. Şu tribünleri bulmaya çalışalım. Bir neredeymiş? Yani tribün diye adlandırdığıma bakmayın. İşte o merdivenlerin oraya bir geçelim bakalım. Orayı bulmaya çalışalım. Hafta içi olmasına rağmen bayağı kalabalık. Sonra sizlere burayı anlatırım. Ne var, ne yok, ne göreceğiz, neler yapılıyor burada, farkı ne Varanasi'den, onların hepsini burada konuşuruz dostlar. Ne var? Niye bu kadar agresifsiniz siz? Ha? Hello sir, thank you so much. Bakalım o taraftan geçebilecek miyiz? Kokular gelmeye başladı. Evet, dumanı fark etmişsinizdir umarım. Thank you madam. Hey, why not? Thank you. Think about. Okay.
Buyurun, hoş geldiniz. Hi. Hello. Where from you? I'm from Turkey, bro. Turkey. Yeah. Turkey. Yes. You're from India? I am from Nepal. Nepal? Yes. Nice to meet you guys. Not alone. Your family also come here. What? You only one. Yes, of course, I'm alone. Solo travel. Okay, okay. Traveling the life now. What is life? Life is traveling. It's so good, bro. I've been in Everest Base Camp, and 5 days ago I come back from there, and in here now. Okay, okay. Şu an
İnanır mısınız? Varanasi'den sonra burası birazcık böyle şey kaldı. Yani etkilemedi beni desem yeridir. Varanasi efsaneydi. Her 5 dakikada bir, 10 dakikada bir cenaze geliyor. Günde 300 ile 500 arasında cenaze ritüelin gerçekleştiği bir yerden sonra burada bir iki tane yıkma işlemini görünce hiç etkileyici olmadı açıkçası. Şimdi sizlere birazcık anlatmak istiyorum dostlar. Şu an Nepal'in kalbi Katmandu'daki Pasupatinath tapınağındayız dostlar. Bir önceki videom olan Varanasi videoma girdikten sonra zaten buranın da nasıl bir yer olduğunu çok rahat anlayacaksınız. Bu bölgedeki ve dünyadaki Hinduizmin en kutsal yerlerinden bir tanesindeyiz arkadaşlar. Hatta Varanasi neyse Pasupatinath da o ayarda diyebilirim arkadaşlar sizlere. Bu tapınak Bagmati Nehri'nin hemen kıyısında yer alıyor. Ve burası özellikle Tanrı Shiva'ya adanmış. Biliyorsunuz zaten Hinduizm'de Shiva'nın nasıl öneme sahip olduğunu. Bu arada zaten buraya ismini vermiş olan Pashupati kelimesi tüm canlıların efendisi anlamına geliyor. Yani Shiva'nın en güçlü formlarından bir tanesi. Şu adamın hareketleri biraz dikkatimi çekti. Ne yapıyor, ne ediyor onu merak ettiğim için bu sırada da anlatayım ben sizlere. Buranın en çarpıcı tarafına gelmek istiyorum. Açık hava kremasyon törenlerinin yapıldığı yer arkadaşlar burası. Yani insanlar sevdiklerine burada elveda diyor, buradan uğurluyor. Bedenler yakılıyor ve küller bu aşağıda gördüğünüz Bagmati Nehri'ne bırakılıyor. Tabii ilk başta duyduğunuzda insana ağır geliyor ama biraz izleyince anlıyorsun ki burada ölüm korkulan bir şey değil, doğal hayatın bir devamı gibi görünüyor. Baştan sona kadar sizlere ritüelin nasıl gerçekleştiğini göstermek istiyorum dostlar. Şu an cenaze geldi. Yakınları rahmetliyi bir kenara bıraktılar. Şimdi ritüel için gerekli işlemler yapılmaya gidildi. Bekliyoruz bakalım. Haydi neler göreceğiz. Karşımda tamamen ritüel devam ederken sizlere birazcık neyin ne olduğu, nasıl yapıldığı, hangi aşamalardan geçtiğini kısacası bahsetmek istiyorum. Buranın adını biliyorsunuz Pasupatinath. Burada bir insan hayatını kaybettiğinde aslında her şey sessizlikle başlıyor. Sessizce içine ata ata ağlayan insanlara şahit oldum ama ne ağıt yakanı gördüm, ne bağıranı gördüm, ne bu tarz bir şekilde hani ortalığı velveleye verdi gibi şeyler kullanmak istemiyorum ama yani acısını gördüğüm kadarıyla insanlar burada içinde yaşıyor. Telaş yok, panik yok, her şey o kadar yavaş ki. Burada ölüm beklenmedik bir felaket değil. Ölüm burada hayatın tamamlanmış bir döngüsü olarak kabul edildiği için insanlar da buna daha soğukkanlı bir şekilde tepki gösteriyor diyebilirim. Kişi vefat ettiğinde ailesi bedeni evde ya da hastanede hazırlıyor. Buradaki ritüel için önce bir hazırlık aşamasına geçiliyor. Beden genellikle beyaz bir kefene sarılıyor. Çünkü beyaz yasın rengi olarak değil de arınmanın, saflığın ve yeniden doğuşun rengi olarak kabul ediliyor burada. Yakınları bedenin alnına bazen kırmızı toz yani tika diye bahsettiğimiz o hafif sıvımsı olan şeyden sürüyorlar ve bu kişinin bu dünyadaki yolculuğunun artık tamamlandığının bir simgesi. Gördüğüm kadarıyla o anlarda da çok yüksek bir ağlama yok. Daha çok sessiz gözyaşları, başı öne eğmeler ve hafif dudak kımıltılarından anladığım üzere hafif içten içe edilen dualar. Sonra başlıyor buraya olan yolculuk yani Pasupatinath'a olan yolculuk. Genellikle erkek bireyler, erkek aile bireyleri tarafından taşınıyor. Omuzlarda yavaş adımlarla, kadınlar arka tarafta. Ve bahsedilen o ki bu yolculuk sadece bedeni bir yerden bir yere götürmek değil, İnanca göre bu ailenin ruhu son kez uğurlama görevi olarak kabul ediliyor. Bu ritüel bu şekilde son yolculuk, son görev olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Tapınağa yaklaştıkça ortam biraz daha değişiyor. Tütsü kokuları, çan sesleri, bu mantralar ve deniz kabuğundan çıkartılan o sesi diyebilirim. Yani hayat ve ölüm aynı yerde yan yana duruyor ve insanların o yüzündeki acıyı hissedebiliyorsun.
Sonra önümüzde bulunan Bagmati Nehri. Burada arınma anı başlıyor arkadaşlar. Cenaze Bagmati Nehri'nin kıyısına getiriliyor. Beden tamamen Bagmati Nehri'nin suyuyla yıkanıyor. Gördüğünüz gibi ağzına su veriliyor. Alnı, başı, ayakları, vücudu, kolları, her yeri yavaş yavaş yıkanıyor. Bu yıkama ayrıca bu şekilde hani bedeni temizlemek için değil, ruhun yüklerinden arınması için yapılan bir yıkama. İnanca göre Bagmati, kutsal Ganj Nehri'nin bir uzantısı olarak kabul ediliyor. Bu su ile temas eden ruhun bir sonraki yolculuğu daha huzurlu oluyor. Aile üyeleri burada nehre su döküyorlar, ellerini birleştirip dua ediyorlar. Kimisi fısıldıyor, kimisi sadece susarak, izleyerek bu ritüele eşlik ediyor. Bu gördüğünüz platformların üzerine odunlardan yapılmış platformlar hazırlanıyor arkadaşlar. Ve burada beden bu platformun üzerine yatırılıyor. Baş kısmı nehrin geliş yönüne doğru çevrildi. Buna çok dikkat ettim. Hani bizdeki kıble meselesi vardır ya. Burada da ayakları nehrin akış yönüne doğru yatırılıyor. Yakılırken, yıkanırken, yıkanmadan önce sürekli baş nehrin geliş yönüne doğru bakıyor arkadaşlar. Bu ruhun akışla birlikte özgürleşmesini simgeliyormuş. Ve bedenin üzerine çiçekler seriliyor. Pirinç taneleri, meyveler, çiçekler ve kutsal otlar bırakılıyor arkadaşlar ve sürekli tütsüler yakılıyor. Bu aşamada yanında bulunan rahip mantralar okuyor, çanlar çalıyor. Sesler ne yükseliyor ne kesiliyor. Her şey bir dengede devam ediyor desem doğru olur aslında. Sonra ateşi yakan kişi, ritüelin en kritik anı burası arkadaşlar. Ateşi yakma görevi. Çoğunlukla ailenin en büyük oğluna ait oluyor. Bak şu anda ateşin etrafında birini görüyorsunuz değil mi? Genellikle ailenin en büyük oğlu. Eğer yoksa en yakın erkek akrabası yapıyor bu işi. Bu kişi elinde kutsal ateşle cenazenin etrafında 3 kere dönüyor. Sonra çok sembolik bir hareket yapıyor. Ateşi önce ağzına değdiriyor. Çünkü inanca göre ruh bedeni en son ağızdan terk eder. Ve ardından odunlar tutuşmaya başlıyor. Herkes ayakta duruyor ve sessizce duruyorlar ve izliyorlar. Burada ateş yok eden değil, dönüştüren bir güç onlar için. Söylemesi zor ama beden yavaş yavaş küle dönüşürken ailenin yüzünde acıdan çok kabullenişi görüyorsun. Kremasyon adı verilen şey saatlerce sürüyor burada. Aile ya başında bekliyor ya da birazcık uzakta sessizce olan biteni izliyor. Kremasyon tamamlandığında geriye sadece ateş parçaları ve küller kalıyor. Bu küller toplanıyor. Bagmati nehrine bırakılıyor. Bu an ritüelin sonu olarak adlandıramayız. Aslında bu aile için ve cenaze için yeni bir başlangıçtır. Anlamı çok net. Topraktan geldin, suya karıştın, artık doğaya döndün. Ve geriye kalan duygudan bahsetmek gerekirse, Pasupatinah'ta bu ritüeli izlediğinde şunu fark ediyorsun. Burada ölüm korkutmuyor, sadece düşündürüyor. Hayatın ne kadar geçici olduğunu, anı yaşamanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor sana. Ve insan buradan ayrılırken şunu hissediyor. Belki de ölümü bu kadar saklamamak gerekiyor. Ne dersin? Biz çok mu bu konu hakkında korkuyoruz? Çok mu bu konu hakkında düşünüyoruz? Ne dersin? Yorumlara yazsana bunu, bir düşünelim. Ben Varanasi'den sonra buraya geldiğimden beri gördüğüm olaylar biraz daha beni korkutmamaya başladı desem daha doğru olur. Hani ölümden korkuyor muyum bilmiyorum. Kötü ölümden korkuyorum herhalde. Ama şuraya geldiğinde şu ortamı hissettiğinde, yaşadığında her şey biraz daha farklı oluyor diyebilirim sana. Bu buraya girişte 1000 Nepal rupisi ödeyerek aldığınız bir sertifika gibi olan bir giriş bileti aslında. İlk başta insana biraz ağır geliyor ama biraz izleyince şunu anlıyorsun. Burada ölüm korkulan bir şey değil arkadaşlar. Hayatın
doğal bir devamı olarak görünüyor desem sizlere çok daha doğru olur. Etrafa baktığında turuncu kıyafetli maymunlar her yerde. Etrafa baktığında turuncu kıyafetli saduları göreceksin dostum. Bunlar dünyadan elini ayağını çekmiş, Shiva'ya adanmış, hayatını olan biten her şeyi Shiva'ya adamış insanlar diyebilirim sizlere. Bazıları yıllardır aynı yerde yaşıyor. Bazıları Himalayalardan buralara gelmiş. Shiva'ya adanmış bir hayatın ne demek olduğunu o insanları gördüğünüzde anlayacaksınız. Tapınağın ana binasına sadece Hindular girebiliyor. Ama yani sokmuyorlar. Kapıda güvenlik var. Bunu zaten kendiniz de fark edeceksiniz. Dışarıdan bile izlemek başlı başına koca bir deneyim. Tütsü kokuları, mantralar, gerçekten zaman burada yavaşlıyor dostlar. Bu arada şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Gezdim, gördüm, tamam artık gidebilirim tarzında diyebileceğim bir yer değil. Biraz durup hissetmen gereken bir yer. Biraz burada zaman geçirmen gerekiyor. Hayat, ölüm, inanç hepsi bir anda burada senin yüzüne çarpıyoruz. Bir insanın vefat ettikten sonra bedeninin yakılarak uğurlanması. Ne eksik ne fazla. Burada yapılan şey tamamen bu. Hani burada mesela sadece yakmak değil. Bu özellikle Hindu inancında ruhu özgürleştirmenin kelime anlamı diyebilirim sizlere. Ağlamayı görmekten çok düşünceyi hissediyorsun. Hayat nedir diye soruyorsun kendine. O yüzden dumanda direkt wow. Dumanı direkt hissettik. Büyük ihtimal bu ve bunun gibi soruları kendine soran insanları görüyorsun. Pasupatinah'ta kremasyon demek ölümü görmekten çok hayatı anlamaya benziyor dostlar. Bagmati Nehri'nin tarihinden bahsedeceğim. Anlatılanlara göre Tanrı Shiva'nın kutsadığı bir akış olarak kabul ediliyor bu tapınak arkadaşlar. Hatta anlatılan en eski efsaneye göre Shiva Himalayalarda dolaşırken bu bölgeye geliyor ve burayı kutsuyor. İşte o yüzden Pasupatinah tapınağı da tam da buraya kuruluyor arkadaşlar. Tarihsel kaynaklara göre bu bölge en az 5. yüzyıldan beri kutsal olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 1500 yıldır burası bir inanç merkezi. 1500 yıldır duaların hiç eksik olmadığı, ritüellerin devam ettiği bir tapınaktayız. Bu tapınak Nepal'in en eski Hindu krallıkları döneminde güç kazanıyor. Pasupatinah da bu inancın tam da kalbinde yer alıyor o dönemden bu zamana kadar. Peki kremasyon diye bahsettiğimiz bu ritüel neden burada yapılıyor? Neden bu tapınak bunun için seçilmiş? Hindu inancında kutsal bir nehirde yapılan kremasyonun ruhun reenkarnasyon döngüsünden kurtulma ihtimali olduğuna inanılıyor. Yani buradan anlayacağımız ne? Dönmek istemiyor. Reenkarnasyon devam etsin istemediği zaman işte burada olay başlıyor arkadaşlar. O sebepten dolayı da kutsal nehrin yanında yapılıyor bu ritüeller. Yani burada yakılan bir bedenin ruhu yeniden doğmak zorunda kalmadan moksha denilen özgürlük haline ulaşabiliyor.
कति कमाउँछ हेलो दिनभरिमा कति कमाउँछ दिनभरिमा ए 4 वर्ष काममा काम गर्न आउँछ कहाँ खाना पाएर अलि पछाडि उठाउनु अलि उठाउनु पछाडि Bir cenaze daha geçti önümüzden. Hasta bir hanımefendi geldi bakın. Oksijen tüpüyle. Vallahi merak ettim. Merak ettim. Oksijen tüpü takılı olan, yaşayan bir kadına ne yapacaklarını merak ettim açıkçası. 잠깐만 정이 많이 달라와. 처음 먹는 거 봐보지. 처음 입어도 안 되겠네. अब यहाँ तल कुर्की यसो पर्छ वा 처음 먹는 집에 hospital sungguh usaha den mula. पानी भर्खर पाउँछ हैन Tenon çamur geldi. Sizlere tapınağı gezdireceğim. Tapınaktan küçük küçük görüntüler vereceğim. Şimdi ben kendi kendime sordum mesela. Pasupatinat tapınağı ne kadar eski? Şu anki gördüğünüz tapınağın bu halini aldığı süre 400-500. Tapınağın bugünkü hali yaklaşık 400-500 yıllık. Ama tabii bu bizleri yanıltmasın. Burada ibadetin başladığı zaman çok daha eski. Arkeolojik ve anlatırken bir yandan da daha farklı şeyler bulmaya çalışıyorum. Biletimiz var, herhalde girebiliriz diye düşünüyorum. Namaste. Evet, yabancı olduğunuzda direkt biletiniz sorulacak. Yabancı değilseniz ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Ve buranın önemini şöyle anlayacaksınız. İnsanlar Nepal'in dört bir yanından ya da Hindistan'dan bile buraya cenazelerini getiriyor. Hindistan'dan nasıl getiriyorlar? Hindistan biliyorsunuz çok büyük bir ülke. Nepal'e yakın olan kısımlarında vefat eden yakınlarını buraya getirebiliyorlar Varanasi'ye götürmekten ziyade. Burası sadece Katmandu'nun değil, tüm Güney Asya'nın önemli bir ruhani merkezi diye de eklemek istiyorum. Nepal bildiğiniz üzere yüzyıllar boyunca krallıklarla yönetildi. Dış etkilerden nispeten uzak kaldı, kapalı bir ülke olarak tanımlayabiliriz. Geleneklerini modern dünyadan resmen koruyan bir ülke olarak kaldı burası. O yüzden bu ritüeller turistik bir şov haline gelmedi ve günlük hayatın bir parçası olarak kaldı diyebilirim sizlere. Şu biraz önce dayak yedi şu şapşal var ya şu.
Ne haber? Bir tanesi de şurada bak. Allah'ım yarabbim çok tatlısınız. अच्छा उसले खान्छ दुईटै बाच्चालाई दिनु बाच्चालाई दिनु मन पराउँदो रहेछ दाँता लाउँछ अरे अच्छा या O kadar doğal bir hale getirmişler ki dostlar burada. Gördüğünüz gibi insanlar güzel kıyafetlerini giyip burada TikTok videoları çekiyorlar. Turistler gelip geziyor. Bu şekilde bir yer ve bundan 15-20 metre ötemizde de kremasyon olayı gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar Pasupatinat ve Bagmati nehrinin olduğum yer, yani burası geçmişte kalmış bir inanç değil. Burada gördüğün her şey binlerce yıldır değişmeyen bir dünya görüşü. Bahsedilen şu, thank you so much. Bahsedilen şu, İnsan doğadan geliyor, doğaya dönüyor, arada yaşadıklarının sorumluluğunu taşıyor. Bu kadar. Başka abartılacak hiçbir şey yok diye ekleniyor. Ve belki de burası insana şunu fısıldıyor. Ölümden bu kadar korkmaya gerek yok dostum. Ne dersin? Hadi bakalım, biraz daha gidelim. Ölü yakma ritüellerini izlemek istiyorsanız burası değil, buradan gideceksiniz. Çocuk niye düşmanını atar gibi atıyor ki muzları? Baba baba baba. Baba baba baba. Bak bak. Bu biraz önce önümüzden geçen kişiler sadular. Gördünüz değil mi? Turuncu giyimli arkadaşları. Bu bahsettiğim sadular renkli tipler değil, hani öyle turuncu giyinmiş. Çoğu hayatını tamamen geride bırakmış insanlar. Aile yok, mal yok, plan yok. Herhangi bir şekilde hayat yok. Aralarından bazıları yıllarca konuşmamaya yemin etmiş. Bazıları sadece tek öğünle yaşıyor. Yani tabii herkesin hayatı, herkesin yaşamı bir değil. Aynı olmak zorunda değil ama
मला चावल खाऊ Biraz önce sizlerle beraber şu aşağı kısımdaydık. Oraya gittik, oradan içeri girdik ve şimdi tekrardan dönüp yukarıya çıktık arkadaşlar. Olay bu. Burası böyle bir yer. Burası gezilecek bir yer değil dostum. Burası durup düşünmelik bir yer desem daha doğru olur. Belki de bazı şeyler bize bir şey göstermiyor, bize bazı şeyleri hatırlatıyor. Hayat kısa, yol çok uzun, görmesi gereken çok güzel yerler var ve bazen insan en çok durduğu zaman anlıyor bazı şeyleri. Şimdi bakın. Geri zekalıları çok seviyorum ben ya. Çok şapşal hayvanlar değil mi? Görünüyorlar mı tabii bilmiyorum. Şöyle çevireyim. Evet. Heh, sen de geldin, hoş geldin. Beni korkutamazsın. Dostlar biliyorsunuz bazen Himalayalarda yürüyoruz, bazen Katmandu sokaklarında kayboluyoruz, bazen de böyle durup hayatı sorguluyoruz. Gitmediğimiz yer mi kaldı Hindistan'da, Sri Lanka'da, Nepal'de? Ve bu 4 aylık gezimin artık sonlarına yaklaşıyorum. Her video biraz macera, biraz yol ve biraz da iyi ki gelmişim hissi. Eğer bu yolculuk da sana iyi geliyorsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sakın unutma. Yorumlarda sen de yaz. Sen olsan ne hissederdin? Yol bitmez, hikaye hiç bitmez. Bir sonraki durakta görüşürüz. Bakalım bizleri daha başka neler bekliyor.